Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda hem iki kuşa iki farklı yöntemle dış parazit uygulaması yapacağım. Hem dış paraziti görürken dikkat etmemiz gereken yerlere değineceğim. Çünkü kanadı açtığımızda direkt olarak dış parazit görünmez arkadaşlar. Ya da tüyün altında direkt olarak sizin gözle göremeyeceğiniz, anlık olarak gözle göremeyeceğiniz şeyler olabilir. Bunların nasıl görünebileceğinden bahsedeceğim. Hem de bu uygulamaların ne kadar önemli olduğunu ve kümesinize nasıl bir fayda sağlayabileceğinden bahsedeceğim. Ve sebep olabilecekleri hastalıklar var tabii ki bu dış parazitlerin. Yani at sineğidir, işte akardır vesaire. Bunların sebep olabileceği maalesef hastalıklar var. Bu hastalıkların olmaması için de bugün kümeste dış parazit uygulaması yapıyoruz. Tabii ki bunun başka sonuçları da var. Sadece hastalık değil. Maalesef sağlıklı bir kuş bile olsa kanadında olan tek bir akardan yarışmada 4 kuşumun elendiğini biliyorum. Geçen sene 2024 yılında Çorlu Güvercin Festivali'nde 4 erkeğim maalesef kanatlarında olan birer akar sebebiyle yarışmadan elendiler. Bu tabii ki benim yaptığım bir yanlış. Çünkü tek bir ilaçla ben bunu çözebiliyorken maalesef çözmemeyi tercih edip buna mahal verdim. Bunu yapmamam gerekiyor. Bugün de bu uygulamayı yapıp bu yarışmada diskalifiye olma riskinden kurtulacağım. Öncelikle bir yavruya yapacağım uygulamayı. Çünkü en sakin o duruyor. Elde o sakin tutulacağı için onu seçiyorum. Ve bunda akar da gördüm arkadaşlar. Normalde kanadının altında görünmeyebiliyor. Mesela buraya baktığımız zaman herhangi bir akar yok. Ama şuraya detaya indiğimiz zaman hemen bir telekte bir akar görünüyor. Bundan dolayı direkt olarak diskalifiye edilebilir bu kuş. Diğer kanada baktığımız zaman diğer kanatta daha da fazla. Şurada bir akar var, burada bir akar var. İki tane ben kuş biti görmüş bulunuyorum şu an bu kuşumuzda. Şimdi bunu nasıl çözeriz? Bundan bahsedeyim biraz. Burada görmüş olduğunuz ilaç Bitex arkadaşlar. Bu 100 liraya aldığım bir ilaç. Çok çok uygun bir fiyata satılan bir ilaç ve gerçekten de çok tesirli. Direkt olarak etkisini gösteriyor. Yarım saat 40 dakika sonrasında hemen kuşların üstünden bitipireyi döküyor. Hemen bir uygulamaya geçelim. Burada kuşumuzun ensesinden hemen bir deriden boşluk yakalıyoruz. Şu şekilde. Yanınızda birinin olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde hem kuşu yoruyorsunuz hem kendiniz yoruluyorsunuz. Kuşu şu anda mesela bu şekilde tutmaya çalışıyorum. Hemen bir damla bırakalım. Bir damla ensesine, bir damla da beline arkadaşlar. Belinden hemen bir açıklık buluyoruz. Derisinden bir açıklık buluyoruz. Ve oraya da bir damla damlatıyoruz. Sonrasında birazcık ovalayıp böyle kuşumuzu serbest bırakıyoruz, salıyoruz. Bu ilk uygulamamızdır. Bu uygulamayı yavrumuza yaptık ki bütün akarlarından kurtulsun, daha sağlıklı bir tüy yapısına sahip olsun. Hemen bir hastalıktan bahsedeyim size. Hepimizin bildiği ya da İnşallah bilmeyeniniz vardır. İnşallah hiç kümesinize uğramamıştır. Dış çiçek hastalığı var. Pox dediğimiz dış çiçek hastalığı var. Bu hastalığın en basit bir hastalık. Bulaşma yolu maalesef at sinekleri. Direkt olarak bu kuşa konuyor. Bunu ısırıp gelip bunu ısırdığı zaman direkt olarak buna da bulaşmış oluyor. Pox çiçeği hakkında da detaylı bir video çekmek istiyorum. Araştırmalarımı tazelemek istiyorum. Unuttuklarım var. Mutlaka araştırmalarımı yapıp onunla da ilgili bir video paylaşıyor olacağım. Şimdi yetişkin bir kuşa bakalım hemen. Yetişkin bir kuşta dış parazit uygulaması nasıl yapılır? Buna bakalım. Burada ben açık renkli kuşlar seçmeye çalışacağım. Çünkü en net onlarda görebiliyorsunuz. Yani şöyle koyu bir tonda görmeniz pek de mümkün olmuyor. Şunun kanat altına bakalım. Kanat altı beyaz. Hatta burada bakın akarları da görebiliyorsunuz. Bakın şurada. Bu akar mı gerçi? Onu da tam anlamış değilim ama koyu renkli olduğu için. Sanki değil. Diğer tarafa bakayım. Burada da yok. Şimdi mesela arkadaşlar bunu açtım ben. Bu şekilde görünüyor. Hiçbir akar yok gibi görünüyor. Ama üflediğim zaman altlarda bir iki tane maalesef görebiliyorum. Mesela bakın şurada ilk bakışta görünmeyen akarlar burada hemen karşıma çıkıyor ve hareket ediyorlar. Bakın onu da canlı canlı görebileceksiniz. Hareket ediyorlar. Bunu şimdi hakem görüyor. Kuşu eliyor.
Sonra kuş sahibi tamamen duygusal olarak benim kuşumda akar yoktu, benim kuşum elendi ya da bu kadar emek veriyoruz diyor. Tabii ki emek veriyoruz. Benim de 4 tane kuşum elendi. Ben de istemiyorum. Ama maalesef buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun sebebi sizin kuşunuzda akar olup olmaması değil. Yan kafeste bu uygulamayı yapmış ya da senin kümesinden herhangi bir bakteri, virüs istemeyen adamın günahı ne? Yani hakem onun hakkını gözetiyor aslında. Senin yaptığın yanlış bir uygulama var. Ben buna müsaade etmiyorum diyor. Şimdi bakalım, buna farklı bir yöntem uygulayacağız. Bu uygulama biraz daha şiddetli bir tedavi sonrası getiriyor arkadaşlar. Nasıl, ne anlamda şiddet? Bu uygulamanın adı Blotik'le kanat altını spreyleme. Yani Blotik dediğimiz ilaçla, bunda tabii ki Domestos yok. Önceki videomu izlediyseniz ben bunu Blotik şişesi olarak kullanıyorum. O ilacı da hemen göstereyim size. Bir saniye duralım. O ilaç da burada. Blotik dediğimiz ilacı da 1 litre 1 mililitre olarak karıştırıyorum ben. Hem kümes korumasında hem de kuş kanatlı korumasında işe yarıyor. Oldukça işe yarıyor. Ama şiddet nedir? Yani kuş kasaya geçtiği anda bütün gece boyunca ayaklarını kasaya vuracak bu kuş. Patır kütür ayaklarını vurup kendi üstünden bu pireleri atmaya çalışacak. Bu da pireyi dökmesi anlamına geliyor ama kuşa stres yaratan bir tedavi yöntemi. Hemen nasıl uygulandığını gösterelim. Şu şekilde kesinlikle ve kesinlikle göze ağza gelmeyecek şekilde kanat altlarına sıkıyoruz. Kendi gözünüze de çok dikkat edin arkadaşlar bu durumda. Şuraya da sıkıyoruz. 2-3 pısta buraya sıktık. Sonrasında olabildiği kadar kuşu kendinizden uzak tutun ki bir kanat çırpıp sizin gözünüze, ağzınıza sıçratması mümkün olmasın. Çünkü Allah korusun geçici görme kaybı ya da kalıcı görme kaybı oluşabilir. Hiçbir şekilde denemediğim için bilmiyorum ya da buna maruz kalmadığım için bilmiyorum. Sonuçları ne olur bilemiyorum, Allah korusun. O yüzden dikkat etmek lazım. İki uygulamayı da şimdi uygulamalı olarak gösterdik. Benim sizden video ilerlerken ricam şu olacak. Arkadaşlar, eğer İstanbul'da ikamet ediyorsanız ve bir kümesiniz varsa, kuş besliyorsanız ben sizinle tanışmayı ve gelip videolar çekmeyi çok isterim. Çünkü kanalın konseptini yavaş yavaş buna çevirmeyi düşünüyorum. Bir köpeğiniz de olabilir ya da işte Kangal, Pitbull, Doberman, Cane Corso, Pomeranian hiç fark etmez besliyorsanız herhangi farklı bir ırkı da çekmek isterim. Biliyorsunuz benim de köpeğim var. Bir Pomeranian besliyorum. Aynı zamanda bir British Shorthair kedi besliyorum. Aynı zamanda da yaklaşık 60-70 tane hünkârı güvercinim var. Tamamen hobici bir insanım. Daha öncesinde geçmişte cennet papağanı, lepistes, saka, işte farklı tür güvercinler, Mardin güvercinleri, süs güvercinleri, longface, özbek, bunların hepsini beslemiş bir hobiciyim. Bu yüzden de atlardan tutun da işte timsah, aslana kadar benim merakım var. O yüzden sizde yeter ki hayvan olsun. Ben gelip tanışmayı, görmeyi, öğrenmeyi çok isterim. Tavuk da olsa, kedi de olsa, köpek de olsa, kuş da olsa ben gelip videoya çekmeyi isterim. Konsept olarak kanalı böyle bir şeye dönüştürmeyi istiyorum. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Bunu izlerken de kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizin destekleriniz gerçekten beni motive ediyor. Videoların devamı için teşvik ediyor arkadaşlar. Şimdi dış parazite dönecek olursak sebep olduğu hastalıklardan birini söyledik. Onun dışında bir hastalıktan daha bahsedeyim. Tüylerin sağlıklı çıkmaması. Farklı tüy hastalıklarının başlıca sebeplerinde her zaman dış parazit geliyor. Ve dıştan bir hayvanın, bir canlının kanı emilirken içeride sağlıklı bir organizasyon, sağlıklı bir mekanizma bekleyemeyiz. Bu mantıksız olur. O yüzden önce dışa çare bulacağız, sonra içe yöneleceğiz. Temiz kuşlar beslemek istiyoruz. Tabii ki benim kuşlarımda da akarlar çıkıyor. Ama benim kuşlarımda gerçekten at sineği vesaire uçuşan, kaçışan şeyler olmuyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Sizlere de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu hafta sonu, yani 2025 2 Şubat gününde Türkiye Güvercin Federasyonu'nun bir yarışması var, bir festivali var. Bu festivale hepinizi davet etmek istiyorum. Çünkü burada sadece hünkârı kategorisinde yarışmalar olmayacak. Çocuğunuzla ya da arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla gelip çok güzel, çok farklı ırklarda kuşlar görebilirsiniz. Ben de 16 tane kuşumla bu yarışmaya dahil olacağım. İnşallah nasipse güzel derecelerle dönmek istiyorum. Çünkü çok emek veriyorum. Güzel de kuşlarım var. Güzel bir şekilde bu yarışmaya girmek istiyorum. Tabii ki kibir yapmayacağım. Daha öncesinde çok şükür yarışmalarda farklı şehirlerde farklı dereceler aldım. Ama her yarışma beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bir karne günü gibi.
ya da işte bir böyle heyecanlı bir kararın açılışı gibi bekliyorum. Gece de uyku tutmuyor. Bakalım bu sene ne olacak? Onun merakı içerisindeyim. İnşallah onun ertesinde de size sonuçları paylaşacağım. Farklı kategorilerden farklı kuşların şampiyonlarını paylaşmaya çalışacağım. Bu gibi gelişmelerden haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın ve hemen sağ alttan zil butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı kümesler diliyorum. Hoşça kalın.